Selam, ben Seda. Yeni bir YouTube kanalı açtım ve bu videoda genel olarak ben kimim, neden bu kanalı açtım ve şu an neden bir kadının yürürkenki adımlarını görüyorsunuz ondan bahsedeceğim. Öncelikle ben kimim sorusundan başlayalım. Videonun başında da dediğim gibi ben Seda. 32 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum, evli ve bir de çocuk annesiyim. Yürüdüğüm yerden de anlayabileceğiniz gibi kurumsal bir şirkette çalışan bir beyaz yakalıyım. Hayatımın bu döneminde kim olduğumu en çok etkileyen şey anne olmak. Oğlum şu an 1,5 yaşında ve anne olmadan önce aslında bu videonun başında cevabını vereceğimi söylediğim ben kimim ve nasıl biriyim sorusuna çok net cevaplarım olduğunu düşünüyordum. Kendimi çok iyi tanıdığımı, kendimi sevdiğimi ve kabul ettiğimi, gerçekten dengede bir hissiyatım vardı. Derken anne oldum. İlk başlarda değil ama çocuğun biraz bilinç kazanmaya başladığı bir yaşa yakın dönemde aslında ona nasıl davransam daha iyi olur sorusuyla mücadele ederken kendime nasıl davrandığım, bana küçükken nasıl davranıldığı gibi şeyleri biraz sorgulamaya başladım. Sorgulamayı getirdi. Kendimi de çok sorguladım. Bunun detaylarına belki başka bir bölümde gireriz. Ama bu kanal, burada ettiğimiz sohbetler aslında benim yeni dönem dediğim bu dönemde kendimi arayışımın, kendimi tanıma, bulma ya da belki yeniden keşfetme çabamın bir parçası. Peki bu kanal nasıl ortaya çıktı? Benim aslında insanlarla paylaşmak istediğim devamlı bir şeyler vardı. Bunun kanalı neresi olabilir diye çok düşündüm ve Instagram gibi birkaç denemem de oldu aslında. Ama asıl ihtiyacım ne diye düşünüyorum son günlerde ki bunu düşünerek bence benim paylaşımlarımın kitlesi de, hedef kitlesi de belki aynı şeye ihtiyaç duyuyordur diye bir beklentim de var tabii. Şunu fark ettim. Aslında biraz sohbete ihtiyacım vardı. Bir şeyler anlatmaya, düşündüklerimi paylaşmaya bu birçok konuda olabilir. Benim kendi düşündüklerimi paylaşıp biraz insanlar da acaba aynı şeyleri düşünüyor mu diye bir merak duygum var. Benim kendi kişisel hayatımda biraz da bir süredir olan bir durum da tetikledi aslında bunu. Biraz yalnızlaşmış olmak. Aslında biraz Covid ile başladı. Covid ile birlikte izole olduk, zaman zaman kapanmalar yaşadık, evden çalışmaya başladık. Ve bir miktar da bence kendi içimizde izolenin etkileri devam ediyor. Bununla ilgili mesela pandemide iş değiştirdim ben. Pandemide hibrit çalışma yöntemine de başladığımız zaman, hatta o zaman tamamen evden çalışılıyordu. Şu anda hibrit döneme döndük ama evden çalıştığımız zaman ben yeni bir iş yerine başladım. Hiç kimseyi tanımıyorum. Sadece telefonda konuşuyoruz ve böyle kalabalık bir ekipte de değilim açıkçası. Birkaç kişilik bir ekipteyim. Yüz yüze girdiğin zaman birlikte molaya çıkıp sohbet ettiğin gibi olmadı. Biraz daha uzak kaldı. Sonra hibrit çalışmaya başladık. Geldiğimde de zaten hani samimi bir arkadaşlığı olan, pandeminin öncesinden samimi bir arkadaşlığı olan ekiplerin içerisine ben çok da dahil olamadım. Onun dışında böyle hani şey de var. Ofis, yani samimi sohbet ettiğim bazı kişilerle aynı günlere denk gelemiyoruz ofiste ya da farklı ofislerde çalışma seçeneği var. Aynı ofiste dahi, aynı lokasyonda dahi olmuyoruz. Dolayısıyla böyle hani iş yerindeki molaya indiğimde ya insan birkaç sohbet etmek istiyor ve mümkünse işle ilgili sohbetlerde olmasın. Normal günlük hayatımızdaki sohbet, o anki dönemde neleri düşünüyorsam işte ya da ilgimi bir haber mi çekti, bir kitap okudum o mu oldu, benim için bir pencere açan bir sohbet mi yaşadım, belki bunu anlatmak istiyorum gibi aslında ihtiyaçlarım var. Şu an onu yapamıyorum. Bir de ofise geldiğim günlerde hani bu molaları birlikte bir iş arkadaşımla yapamıyorsam normalde işte telefonla ararsın bir arkadaşını, onunla konuşursun. Kendi yakın arkadaş çevremde de bazı işte yurt dışına taşınanlar oldu, memleketini değiştirenler, yani memleketine geri dönenler oldu. Memleket değiştirilmez de tabii. Memleketine geri dönenler oldu. Onlarla da aynı zamanlamayı tutturmak gerçekten zor oluyor. Ben de nasıl bir konsept yapsam diye düşünürken bu geldi aklıma. Molalarımda her videoda farklı bir konu seçip bu konuyu kendimce ne düşündüğümü paylaşmak
çok iddialı şeyler değil. Sadece kendim ne düşündüğümü paylaşmak. Öyle iddialı şu konuda uzmanım, bu konuda uzmanım, şunu bilirim, bunu bilirim gibi bir iddiam yok arkadaşlar. Sadece kendim ne düşünüyorsam onu paylaşmak. Beni de yalnız bırakmayıp eğer konular üzerine siz de yorum yaparsanız, beğenirseniz, umarım beğenirsiniz. Ve kendi molalarınızda belki eşlikçiniz olmam için kanala da abone olursanız beni çok 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 mutlu edersiniz. Şimdi diyeceksiniz ki her şey iyi, tamam da ne yapalım kardeşim, yürürken ayağını çekmişsin, bunu mu izleyeceğiz? O zaman uzun bir girişten sonra bugünlük konumuzu paylaşarak açıklayayım. Konumuz görünürlük, görünür olma. Bugüne kadar benim denediğim paylaşımlarda hep şunu fark ettim. Instagram'da veya başka alanlarda görünür olmak istiyorum, paylaşmak istiyorum aslında, ama tamamen de değil. Yani kendim olarak paylaşım yapmaya cesaretim yok. Kendi kişisel profilim zaten ailemin resimleri vesaire ve herkese açıkta değil profilim. Ek açtığım hesapları da kendim olarak açmıyorum. Gizli hesap, hatta hiç kimseyle bağlantısı olmasın diye kişilerimi de senkronize etmiyorum. Hem görünmek istiyorum hem de hiç kimseye göstermiyorum aslında. Burada aslında gizli bir yargılanma korkusu var bence. Çünkü ailede, çevrede eğer ki benim gibi ciddiye alınan da bir iş yapıyorsanız mesela, sanki şey diyecekler gibi geldi bana. Ya Seda'yı da görüyor musun? Koskoca XX olmuş. Nelerle uğraşıyor? Veya beğenmeyecekler gibi geldi. Size bir de beni en çok alıkoyan şeyi söyleyeyim. Bunu şimdi annem de görür. Herkes bir yana, annem bir yana arkadaşlar. Şimdi burada bu kanalda bazı tabularımızı yıkacağız. Tamam, okey. Ama yıkılmayacak bir şey söyleyeyim. Bu kanalda anne sansürü vardır. Bu kanalda annemin dinlerken, izleyeceği ya da izlerken rahatsız olabileceği bir şey yer almayacaktır. Bunu baştan belirteyim. Neyse, ama bir yandan da bakıyorum insanlara, sosyal medyada öyle paylaşımlar yapıyorlar ki, özellikle TikTok'ta gerçekten çok rahatlar. Bu beni kim görür, ne düşünür, hiç düşünmüyor gibiler. Belki biraz da jenerasyon farkı olabilir. Peki ben çıkıp bir kanal açsam gerçekten kimlerin umrunda? Dünya nüfusu 8 milyarı aşmış durumda. Benim hangi konuda ne düşündüğüm, yani bunu bırak, benim varlığım gerçekten kaç kişinin umurunda? Bunu biraz düşündüm. Şurada işte eşim, dostum, ailem sayılı kişiler aslında. Peki benim gerçekten bir paylaşım yapma konusunda bir içgüdüm varsa, böyle bir şey istiyorsam, beni asıl alıkoyan ne? Görünür olmaktan korkmam, yargılanmaktan korkmam. Belki de gerçekten çok büyük bir potansiyel var orada ama gösteremiyorum. Bunun cevabını aslında tam olarak bilmiyorum. Bunun görünürlükle alakalı olduğunu da aslında yeni yeni keşfettim. Görünür olmaktan korktuğumla ilgili olduğunu da yeni yeni keşfettim. Bu kanalda aslında biraz daha görünür olmaya çalışacağım ama hemen de değil. Hemen de değil. Yani yüzümü de paylaşırım. İlerleyen dönemlerde yürüdüğüm yerlerde farklılık gösterir. Ama şu anki ortamda benim hayatımdaki gelişmelere baktığımız zaman kendimi öyle devamlı çekebilecek bir düzenim yok arkadaşlar. 1,5 yaşında bir çocuğunuz varsa hayat tam olarak böyle sizin planlamalarınıza uyacak şekilde ilerlemiyor. Yani görünür olmak istediğim ilk videoda da kendimi kötü şekilde göstermek istemem. Biraz toparlayalım kendimizi. Kendimizi toparlayana kadar da biraz gelenler sohbetimize gelsin diye düşünüyorum arkadaşlar o arada. Videolar tabii ki gelişir, görseller tabii ki gelişir, içerikler gelişir çünkü biz gelişiyoruz. Ama görünür olmaya başlamamızın önündeki engellerden bir tanesi de işte bu bahsettiğim en iyi halimizle ortaya çıkmak istememişiz. Ben de videoda en iyi halimle ortaya çıkmak isterim. Aman Allah'ım ne kadar güzel bir kızmış diye görenin bir daha gözü kalsın. İster miyim? İsterim şimdi sevgili eşim, kusura bakma. İsterim, niye istemeyeyim?
Ama her zaman mükemmel olmaya çalışmak, en iyisini düşünmek ve ben öyle güzel bir kız da değilim ki neden kimse benim videomu izlesin, beni izlemekten neden hoşlansın diye düşünmek, aslında en iyisi olamayacağımızı baştan kabul etmek biraz bizi bir şeylerden alıkoyuyor. YouTube'da kanal açma fikri geldiğinde ya dedim ben düzenli olarak hangi içeriği sunabilirim? Tamam, sohbet etmek istiyorum. Belli konuları, belli düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Ama düzenli ve düzgün bir içerik çekmek iyi bir planlama gerektiriyor. İyi bir zaman ayırma gerektiriyor. Belki ekipman gerektiriyor. Bunların hiçbiri şu anda, hiçbiri demeyeyim bir kısmı yok. Çünkü 1,5 yaşındaki bir çocuklayım. Günümün çoğunu ona ayarlıyorum. Ve bugün olduğum gibi ofisten yapacaksam bu işi aslında molalarda yapıyorum ben de. Mola için bir içerik paylaşıyorum ama molalarda yapıyorum. Öyle inanılmaz uzun zamanlarım yok. İnanılmaz bir ekipmanım yok. Bunu telefonla çekiyorum. Yürüyerek çekme fikri ilk geldiğinde dedim ki hep aynı yerlerde mi yürüyeceğim? Şu anda ben video çekebileceğim zamanları düşündüğüm zaman aynı yerlerde yürüyor gibiyim. Bunlar bir sürü olumsuzluk aslında. Ama aslında her şeye engelli değil. Bir başlangıç noktası yapmaya engel değil. Ben görünür olmak istiyorsam en iyi halime ulaşmayı beklememeliyim. En mükemmele ulaşmayı beklerken aslında hiç ortaya çıkmayan bir potansiyel olmuş oluyor. Bir noktadan başlayalım. Bugün size en kusurlu halimle, en hazırlanamadığım halimle, evet şu an çekebileceğim içerik buydu. Yürürken sizin molanıza kendi molamda eşlik ettim. Yürürken gördüğüm şeylerin tamamını çekemedim. Kurumsal hayat, malum gizlilik var. Ama farklı alanlarda yürürken belki kendimi gösterene kadar farklı manzaralarla eşlik edebilirsiniz bana. Burada eğer ki bir alanda var olmak istiyorsak, görünür olmak var olmakla bence eşdeğer. Bir alanda görünmek, var olmak, buradayım demek istiyorsak her zaman da mükemmel olmasını beklememeliyiz. Her zaman mükemmeli beklerken hayatı kaçırmamalıyız. Benim hakkımda ne düşünürler derken hayatı kaçırmamalıyız. Bu videoyu izlerken ya ne alaka ya, dandik bir içerik olmuş diyorsanız evet, yorumlara yazabilirsiniz. Buna hazırım. Şu anda hazırım. Bundan çekindiğim için bu işe girmemeyi artık bıraktım. Sizler de eğer bu konuda düşünceniz varsa, görünmekten korktuğunuz alanlar varsa yorumlarda hep birlikte konuşabiliriz. Bugün uzunca bir giriş yapıp birazcık da tanışmış olduk. Bundan sonraki bölümlerde doğrudan bir konu seçip o konu hakkında konuşmaya başlayacağız. Dediğim gibi ilk video hatalar olacak. Bazı dil sürçmelerim oldu. Onları silmeye gerek duymadım. İlk haliyle, kusurlu haliyle, şu anda bu haliyle görünür olmayı seçiyorum. Bundan sonraki videolarda umarım daha güzel şeyler de olacak. Beni de geliştirecek. Konu önerileriniz olursa onları da almak isterim. Sizce bu konsept iyi bir fikir mi? Bu konu hakkında yorumlarınız olursa onları da almak isterim. Gerçekten şu anda biraz karşılıklı diyalog olmasına olan ihtiyacım da buradan da belli oluyor. Herkese harika günler diliyorum. Umarım molalarınız keyifli geçer. Umarım birlikte güzel molalar yaparız. Güzel sohbetler ederiz. Kafamızı açacak, farklı yönlere bizi düşündürmeyi sevk edecek şeyler konuşuruz hep birlikte. Hoşça kalın.